Masal başlıyor. Masal dinlemeyi çok seviyorum. Masal dinlemeyi çok seviyorum. Yeryüzünü rızıklarla donatan Rabbim, gözlerimize güzel görme rızkını ver. Denizlerde balıklar, yosunlar, mercanlar yaşatan Rabbim, kulağımıza güzel duyma rızkını ver. Çeşit çeşit sebzeler, rengarenk meyvelerle karnımızı doyuran Rabbim, dillerimize güzel ve doğru söz rızkı ver diyerek bu şirin, tatlı, minik duayla hadi masalımız başlasın. Bugün ilginç bir masal, bir Dede Korkut masalı dinleyeceğiz hep birlikte. Hadi bakalım. Masalımızın ismi Tepegöz. Oğuzların yurdu bir gece düşman saldırısına uğramıştı. Düşmanlar ellerindeki çürük portakalları ve yumurtaları Oğuzların üstüne atıyorlardı. Uykularından uyanan Oğuzlar alelacele obayı terk etmeye başladılar. Atlarını atladıkları gibi hızla memleketlerinden uzaklaştılar. Çünkü onlarda ne yumurta ne de çürük portakal vardı. Cephaneleri olmayınca nasıl savaşsınlar, nasıl mücadele etsinler? Oğuzlar hızlı ilerlerken minik bir çocuk attan düştü. Fakat kimse bu durumu fark etmedi. Bebek emekliye ormanın içine doğru ilerledi. Bir müddet sonra karnı acıktı. Önündeki çimenleri koparıp ağzına attı. Bir çiğnedi, iki çiğnedi, üçüncüsünde dayanamayıp tükürdü. Çimen hiç lezzetli değildi. Fakat bebeğin karnı çok açtı. Bu yüzden elleriyle gözlerini ovalaya ağlamaya başladı. Onun bu halini anne aslan gördü. Anne aslan, şu insanlara inanamıyorum. Çocuklarını ormanda unutmuşlar deyip bebeği evine götürdü. Orada onu kendi çocuklarıyla büyüttü. Bu oğlancık da aslanı kendi annesi zannetti. Gel zaman, git zaman düşman tehdidi ortadan kalktı. Düşmanlar yumurtaları birbirlerine atmaktansa pişirip yemeği keşfetmişlerdi çünkü. Aa, bu yumurta da ne lezzetli şeymiş. Bir daha kimsenin başına atmayalım. İsraf oluyor dediler hep beraber. İçlerinden bir bilim adamı da portakal yiyenlerin yaşlanmadığını ilan edince ortalıkta başkasına atacak portakal kalmadı. Artık portakalları çürümeden hapur hapur yiyorlardı. Durum böyle olunca savaş da kendiliğinden sona erdi. Cephaneleri olmayınca nasıl savaşsınlar, nasıl saldırsınlar? Saldırılar bitince Oğuzlar memleketlerine geri döndüler. Onlar atlarla yurtlarına girerken içlerinden biri çalılıkların arasında bir hareket gördü ve "Hey bakın, orada bir şey var, aslan gibi hareket eden bir insan" diye bağırdı. Herkes gösterilen yere baktı ama aslan çocuk çoktan uzaklaşmıştı. Oğuzlar yerleştikten sonra görülen bu aslan çocuğun obadan kaçarken kaybolan bebek olabileceğini düşündüler. Bu sebeple onu aramaya çıkıp ormanın altın üstüne getirdiler. Yanılmamışlardı. Çocuğu aslanın ininde bulan Oğuzlar onu alıp omuzlarında taşıyarak sevinç içinde obaya getirdiler. Bu güzel olay nedeniyle toy düzenlediler. Toyda yediler, içtiler. Fakat aslan çocuk eğlencede çalınan kopuzun sesinden korkmuştu. Her gelenin "Hadi bakalım biraz da şu börekten ısır, keçi yoğurdundan ye, peynirden tat, çok zayıf kalmışsın sen" diyerek ağzına yemek tıkıştırmasından da hoşlanmamıştı. Ayrıca bütün kadınlar "Ay ne şeker çocuk" deyip yanağını sıkıyordu. Dayanılacak gibi değil diye düşündü aslan çocuk. Herkes uyuyunca obadan kaçtı. Sabah olup çocuğu bulamayınca obadakiler tekrar ormana gittiler. Ormanın yine altın üstüne getirip çocuğu buldular. Fakat çocuk akşam olunca yine kaçtı. Onlar gidip yeniden buldu. Çocuk yeniden kaçtı. Onlar buldu, çocuk kaçtı. Onlar buldu, çocuk kaçtı. Onlar buldu, çocuk kaçtı. Çocuk kaçmaktan, onlar da kovalamaktan yorulunca en iyisi Dede Korkut'u çağıralım. O bu olayı çözer,
dediler. Dede Korkut'la çocuğu baş başa bir çadıra koydular. Aslan çocuk Dede Korkut'a sert sert bakıp ellerini pençe gibi savurdu. Dede Korkut ise onun ellerini tuttu ve şöyle dedi. "A benim güzel oğlum, sen insansın. İnsan yaratılmış en güzel mahluktur. İnsanoğlundan liderler gelir. Hiç hayvanlara liderlik gelmiş midir? İnsan bayrağı için dövüşür, dini için dövüşür. Hayvan ise bayrağı çaput sanır, hiç kıymet verir mi? Sen insansın, hayvanlarla düşüp kalkma. İnsan güzeller güzelidir oğul. Sen de güzeller güzeli bir insan ol, adın Basat olsun. Allah için, yurdun için, milletin için güzellikler yapasın." Basat söylenilenleri dinledi. Başını önüne eğdi. Dede Korkut'un avucunun içini öptü ve o günden sonra aslanların yanına uğramadı. Bu arada Oğuz beylerin başına bakın neler geldi. Oğuz beyleri ormanda gezerken parıl parıl parlayan bir nesne gördüler. Beyler hemen atlarından inip bu tuhaf nesneyi incelemeye başladılar. İçlerinden biri ona bir tekme attı. "O da ne? Tekmeyi yiyen nesne büyümesin mi?" Bu sefer askerlerin hepsi tekme atmaya başladılar. Nesne tekmelendikçe büyüyüp durdu. En sonunda da yarıldı. Askerler merakla başlarını eğince ne gördüler dersiniz? Kafasında kocaman tek bir tane gözü olan bir bebek. Bir Tepegöz. Bu küçücük bebeği burada bırakmak olmaz diyen beyler onu alıp otağa getirdiler. Ona hayvanlardan sağdıkları sütten verdiler ama bebeği bir türlü doyuramadılar. Bir biberon yetmedi, 2 biberon yetmedi, 3 biberon yetmedi, 15 biberon yetmedi. Bir kazan sütü lıkır lıkır içti. Her gün böyle beslendi. Biraz büyüyünce de ağzını şapurdata şapurdata diğer çocuklarla oyun oynamaya başladı. Sofradaki kap kap yoğurttan bitirdiği yetmiyormuş gibi arkadaşlarını, burunlarını, kulaklarını yemeye kalktı. Çocuklar onun bu huyunu fark edince kaçacak delik aradılar tabii. Tepegöz, "Ya azıcık ısırayım ne olur, biraz burnunu yesem ne olacak, ben de sana oyuncaklarımı veririm." Dedikçe çocuklar çığlık çığlığa bağırdılar. Tepegöz'e obadaki ihtiyarlar her ne kadar çocukların burunlarını, kulaklarını ısırıp durma, böyle şey olmaz dedilerse de laf dinletemediler. Tepegöz kendisine parmak sallayan yaşlıların parmaklarını da yemeye kalkınca artık onu otağdan kovdular. Tepegöz dağlarda aç aç dolaşırken bir peri kızı onu gördü. Acıyıp onun parmağına bir yüzük taktı. Tepegöz hemen yüzüğü yemeye kalkmasın mı? O beyaz elbiseli kız, "Dur Tepegöz dur, o yenilen bir şey değil ki. Senin parmağına taktığım şey sihirli bir yüzük. Bu yüzük sendeyken ne tenine ok batacak, ne derini kılıç kesecek. Artık düşmanlarınla istediğin gibi savaşabilirsin, ağlama," dedi. Tepegöz bu haberi alınca çok sevindi. Dağlara doğru koştu, çimenlerin üzerinde yuvarlandı. Sonra da hayvanlarını otlatan çobanı görüp yanına gitti. Önce çobanın bir keçisini yedi. Sonra bir tane daha ağzına attı. "Yahu keçiler ne lezzetli şeylermiş," deyip 3 tane daha yuttu. Çoban, "Vay Tepegöz, biz seni obamızdan kovmamış mıydık? Hayvanlarımızı yeme, uzak dur," diye bağırdı bu oburu görünce. Sonra da sadağından bir ok alıp Tepegöz'e fırlattı. Fırlattı ama boşuna. Ok bir sivrisinek ısırığı kadar bile zarar vermedi bu obura. Çoban bunu görünce birkaç tane daha ok attı ama sonuç değişmedi. Tepegöz, "Benim derime kılıç kesmez, bana ok işlemez, sürünü de yerim seni de," diyerek çobanın üstüne yürüdü bu sefer. Çoban ne yapsın? Sürüyü bırakıp koşu koşu kaçtı tabii.
Tepegöz o günden sonra Oğuzların hayvanlarını leblebi gibi yemeye başladı. Oba halkı perişan oldu. Basat bu duruma son verebileceğini söyledi. Basat'ı hatırladınız mı? Hani şu aslanların yanında büyüyen çocuk. İşte o. İşte o cesur bir delikanlıydı artık. Basat az gitti, uz gitti. Sonunda Tepegöz'ün yaşadığı dağlara ulaştı. Bu canavar yediği yemekler sayesinde deve dönüşmüştü. Basat boyu göklere ulaşan Tepegöz'ü bir ağacın altında horul horul uyurken gördü. Tek gözlü bu canavar okun işlemediğini bildiğinden biraz araştırma yapmak için Tepegöz'ün çizmesinin içine hop diye atladı. Burada Tepegöz'ün kılıç geçirmez derisini yakından inceleyip plan yapayım derken neredeyse ölüyordu ama. Neden mi? Kokudan tabii. Hiç ayaklarını yıkamıyordu ki Tepegöz. Çoraplarını da 2 senedir değiştirmemişti. Basat çizmenin içine nefes alamadı bir türlü. Baktı ki zehirlenecek, zor bela çizmeden çıktı. Kendine gelebilmek için biraz soluklandı. Gözleri çorap kokusundan yanmıştı. Basat düzgün soluk alıp vermeye başlayınca Tepegöz'ün karnına doğru yürüdü. Kendi kendine bu canavarın derisine ok batmasa da şu alnındaki koca göze de batmaz değil ya diye mırıldandı. Sadağından bir ok çıkarttı ve canavarın gözüne nişan aldı. Tepegöz oku gözüne yiyince bir feryat etti ki sormayın. Ağaçların yaprakları döküldü bu sesten. Kuşların korkudan dili tutuldu. Tepegöz canavarı ise acıdan sağa sola koştu. Hoplayıp zıpladı. Yere yatıp yuvarlandı. Bu arada yüzüğünü de düşürdü tabii. Onu koruyacak tılsım ortadan kalkınca cesur Basat bu canavarı kılıcıyla yeniverdi. Obadakiler bu zaferi kutlamak için hemen toy düzenlediler. Neyse ki Basat artık toyları seviyordu. Kopuzla söylenen şarkılara ise artık bayılıyordu. Fakat toyda birilerinin onun ağzına 2'de bir yemek tıkıştırmasından hala hoşlanmıyordu. Evet, masalımız da burada bitti. Peki çocuklar, biz Dede Korkut masalı dedik ya, Dede Korkut'un kim olduğunu biliyor musunuz? O kopuz çalarak hikayeler anlatan biri. Kopuz bir müzik aletidir. Ozanlar bu müzik aletini bir taraftan çalarken bir taraftan da ilginç hikayeler anlatırlarmış eskiden. İnsanlar da onların etrafında oturup anlatılanları nefeslerini tutarak dinlerlermiş. Bazen heyecanlanarak ayağa kalkarmış hatta dinleyenler. Garip mi? Neden garip olsun ki? Sen babanla futbol maçı izlerken heyecanlanıp ayağa kalkmıyor musun? Tuttuğun takım gol atınca çığlık atmıyor musun? İşte eskiden insanlar da bu ozanları dinlerken heyecanlanıyorlarmış. Onların anlattığı birbirinden ilginç kahramanlık hikayelerini duyunca yerlerinde duramıyorlarmış. İşte Dede Korkut da ilk Türk ozanlarından. Kendisi çok ama çok bilgili biriymiş. İnsanların arasında ne zaman sorun çıksa herkes ona gelip fikir sorarmış. Ona dünyanın en zor bilmecesini bile sorsan hemen cevap veriyormuş. Mesela ayakkabının altına yapışan bir sakızın nasıl çıkarılacağını, zor bir matematik probleminin çözümünü, böceklerin neden 6 bacağı olduğunu filan filan. Bu kadar çok şeyi bilebilmek için biraz yaşlı olmak gerekir tabii. Tam 295 yaşına kadar yaşamış Dede Korkut. Dede Korkut'u da öğrendikten sonra başka masallarda tekrardan buluşmak dileğiyle. Eğer Dede Korkut masalını severseniz size başka Dede Korkut masalları da anlatırım, olur mu? Hadi bakalım. Masal bitti, iyi geceler. Masal dinlemeyi çok seviyorum. Masal dinlemeyi çok seviyorum.